İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Arşivden sonra konuşmasına böyle eğilerek konuşuyorum. Kusura bakmayın, telsiz mikrofonumuzda bir arıza oldu ama çözeceğiz inşallah. Soru cevaba geçmeden önce. Aslında sesimi de yükseltebilirim. Böyle daha rahat olur. Arşivden sonra bir ufak sanatçı inisiyatifi. Bir grup sanatçıyız ve geçen kış bir konuşma serisine başladık. O zaman ilk aklımıza gelen, geçen kıştaki durumu biliyorsunuz, çok sıkışıktı ortam. Aciliyetler üzerine düşündük. Toplumsal hafızanın aciliyeti, önemi üzerine düşündük ve o zamanlar davası devam eden Cumhuriyet Gazetesi'ne ilk defa gittik. Çünkü daha önce fi tarihinde Radikal Gazetesi'nin online arşivi yok olmuştu. Hoş sonra geri geldi ama biz şu soruyla başladık bu konuşma serisine. Başka bir gazetenin başına gelirse bu ne olur? Yani arşivler nasıl korunabilir? Arşivlerin geleceğe taşınması için ne gerekiyor? Hatta arşivlerin ülke dışında başka serverlarda korunması mümkün mü gibi sorularla bu konuşma serisini başladık. Daha sonra Hafıza Merkezi, ki kendilerinin aslında çalışma mekanı yukarısıdır, zorla kaybedilmeler arşivi üzerine çalışıyorlar. Çalıştıkları projelerden bir tanesi. Kendileri bize anlattılar bu arşivin, bu database'in nasıl geliştirildiğini. Bir foto muhabiri olan Bikem Ekberzade gizli arşivler üzerine konuştu. O da ilginç bir konuydu. Örneğin Birleşmiş Milletler bir foto muhabirini savaş alanında görevlendirdiği zaman kendisiyle yaptığı anlaşmada çektiği fotoğrafları sadece kuruma vermesini ve hiçbir şekilde kendisinin bile bir kopya tutmamasını istiyor. Dolayısıyla gizli arşiv konuşmasını bizim ilgimizi çekmişti. Bikem Ekberzade bundan bahsetti. Bütün bu konuşmaları YouTube kanalımızdan seyredebilirsiniz. İkinci sezonumuza Igor Loskutov'un Vavilov Enstitüsü'nden gelen, yani St. Petersburg'daki Vavilov Enstitüsü'nden gelen, dünyanın önde gelen en eski tohum arşivlerinden birine sahip olan enstitünün tahıl bölümü sorumlusu Salt'ta bir konuşma gerçekleştirdi. Bizim bu sezon özelliğimiz göçebe olmamız. Salt'tan çıktık, Stüdyo X'e gittik Tophane'de. Zeynep Sayın, imge bilimci Zeynep Sayın, An Arşiv ama AN Arşiv. Antik Yunanca'dan alıyor bu kelimeyi. Arke ile beraber arşivin iktidarla olan ilişkisi üzerine bir konuşma yaptı. Burada arşiv tutamama veya bilerek arşiv tutmama üzerine konuşmayı kalenderilere getirdi. Bu kitap, yani kendisinin bu tartışmaları yaptığı yeni kitabı Metis Yayın Evi'nden Metis Yayın Evi'nden yakında çıkacak. Ve şimdi de konuğumuz Atina'dan Küçük Asya Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Stavros Anestilis Bey. Kendisi İstanbul doğumlu, Saint Michel mezunu, Şişli'den. Atina'daki Küçük Asya Araştırmalar Merkezi mübadelenin arşivi açısından bir otorite sayabiliriz. Büyük bir arşivleri var. Söz tarih üzerine çalışmaları çok önemli. Aynı zamanda kurucularından biri müzikolog olduğu için ki Stavro Bey bunu anlatacak. Etnomüzik arşivleri de çok önemli. Büyük kayıtlar, yani kayıtlar yaptılar. Mübadillerin röportajlarının kaydedilmesinin dışında bir de türkülerini kaydettik. Stavro Bey yazdığı örnekler verecek. Stavro Bey, Türkiye'de çok tanınan bir isim. İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi kurumlarla konuşmaları var kendisinin, daha önce olmuştu. Şu andaki çalışma alanı da Karamanlı'da ve Karamanlı Edebiyatı. Ben sözü daha fazla uzatmadan Stavro Bey'e veriyorum. Sağ olun. Teşekkür. Duyuluyor mu? Biraz daha yakınlaştım. Oldu mu? Yok mu? Siz Olmadı. yakınlaşın. Şimdi tamam.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İstanbul'da olduğum her zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Sizinle beraber oldukça yine mutluluğumu paylaşıyorum. Köken Ergün olmasaydı bugün burada olmayacaktım. Nisan ayında bizim enstitüye gelmişti. Arşivimizi tanıdı, konuştuk. Bana bu teklifi sundu. Zaten İstanbul'a gelmeye her zaman can atıyorum. Seve seve kabul ettim. Bu bağlamda karşınızdayım. Aynı zamanda Asena Günal Hanım bu toplantıyı düzenledi. Benim burada kalmamı cömertçe bir şekilde karşıladı. Ona da saygılarımı ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Konuşmam biraz teorik olacak ama sizi yormamak için aynı zamanda oldukça zengin olan resim arşivimizden örnekler sunacağım. Konuşmam sonrası bizim enstitünün çekirdeğini oluşturan müzik arşivinden de özgün kısımlar sunacağım. Tabii ki bu tür etkinliklerin özü sanırım sonradan oluşan soru sorularınızı cevaplayabilmek benim için ayrı bir değer taşıyacak. Konuşmaya başlıyorum. Konuşmamı 1 saat üzerinde düzenledim. Sanırım yorucu olmaz. 1920 yılına kadar Yunanistan'a sığınan göçmen nüfusu 800 bin civarındadır. Bunlardan 300 bin kişi Anadolu'dan gelmekteydi. 150 bin kişi Birinci Dünya Savaşı sırasında, 260 bin kişi Karadeniz'den, yine Birinci Dünya Savaşı dönemi, 220 bin kişi ise Doğu Trakya'dan, 9 bini Birinci Dünya Savaşı dönemi tabii ki göç etmiştir. 1922-24 döneminde ise Yunanistan'a sığınan göçmenlerin sayısı 1 milyon 200 bine varacaktı. Size 1922 öncesi yaşamdan birkaç örnek sunuyorum. Göçmenleri çoğu Atina, Pire, Selanik ve Makedonya, Doğu Ege adalarına yerleşmiş, daha sayıda ise Girit'e, Patras'a ve Atika bölgesinin Argosalonikos adalarına yönlendirilmiştir. Göçmenlerin bir bölümünde geçici olarak Yunanistan'a yerleştikten sonra Amerika ve Fransa'ya göç ettiği bilinmektedir. Tarihsel açıdan Rum Ortodoks göçmenlerin Yunan topraklarına yerleşmesi yeni bir durumu simgeler. Anadolu'da yüzyıllarca süren farklı toplulukların birlikte yaşamalarının sona ermesi ve iki komşu ülke Yunanistan ve Türkiye'de milliyetçi ideolojinin ağır basması. Aynı zamanda Yunanistan'ın 1922 felaketi 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Yunan dış siyasetindeki redentist eğilimin ya da tam adıyla Megali ideanın hazin bir şekilde sona ermesini de ifade eder.
Küçük Asya Araştırmaları Merkezi 1922 sonrasında Rum göçmenlerin kültür birikimini kağıda dökme ihtiyacının Yunan toplumu tarafından benimsendiği süreçte oluştu. Girişimin öncüleri ve temel mekanizması müzikolog Melpo Logopedi Merli ve Yunan Dili ve Edebiyatı profesörü olan eşi Oktav Merli'ydi. Bilimsel araştırma iki büyük savaş arasındaki yıllarda Yunanistan satında türküleri kaydetmekle başladı. Müzik bu hareketin çekirdeğini oluşturur. Bundan dolayı kuruluşunun ilk yıllarında enstitü müzik ve halk bilimi arşivi olarak adlandırılır. Savaştan sonra ilgi alanını genişletip halk biliminden tarih bilimine geçtiğinde araştırmaların biçim, konu ve içeriğini kesinleştirip Küçük Asya Araştırmaları Merkezi Melpo ve Oktav Merli Vakfı adını alacaktır. Oktav Merli'nin 1962 yılına kadar Atina Fransız Kültür Merkezi'nde müdür olarak görev yapması, Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nin kitaplarını yayınlamakta ve bilimsel işlevini yerine getirmekte esaslı biçimde yardımcı olan Fransız devleti ile işbirliğini sağlama doğrultusunda büyük rol oynamıştır. Sözlü tarih arşivinin oluşması, mübadelerin ortak belleğinde yıkıcı ve travmatik bir anlam taşıyan göçtür. Yani Anadolu'dan mecburi ve zoraki ayrılışları. Göç edenler savaşın insan hayatında nasıl acımasız bir mekanizma oluşturduğunu, Rumlar ve Türkler arasında var olan sosyal hayatı nasıl alt üst ettiğini ve toplumsal bellek üzerinde nasıl bir travmatik etki yarattığını anlatırlar. Niğde bölgesi Telmisos kasabasından bir örnek verelim. Telmisos, Kayseri'nin 110 kilometre güneybatısında, Niğde'nin 6 kilometre kuzeybatısında ve Velendiz Dağı'nın doğu kısmının güney eteklerindedir. Mübadil Haralambos Kubroğlu'nun tanıklığı Atina 28 Mayıs 1956. Aktarıyorum. Komisyon gelip de kiliseye ait eşyaların toplanmasını söyleyince kiliseyi ve çan kulesini sökmeye başladılar. Biri çanı çaldı. Bütün herkes toplandı. İnsanlar birer birer çanı çalmaya başladı. Herkes bir kere olsun çanı çalmak istiyordu. Telmisos'ta Türkler de vardı. Geldiler. Komşular, çanı niye çalıyorsunuz diye sordular. Bu kadar zamandır üstünde yaşadığımız memleketimizi bırakıyoruz. Vedalaşmak istiyoruz dedik. Türklerle Rumlar bir olup ağladılar ve mübadeleye sebep olanları lanetlediler. Ve Kayseri Karacaören'den yani Musuloğlu'nun tanıklığı 12 Temmuz 1960. Arabalar kiraladık. Yanımıza yatak yorganımızı, halılarımızı, azığımızı aldık. Yörenin Türkleri bizi uğurlarken ağlıyordu. Sizler gidiyorsunuz, yerinize bu kötü insanlar geldi diyor. Bizleri sakın ha verimsiz Bizanyos tarafına yerleşmeyin. Makedonya taraflarına gidin, oralar daha bereketlidir diye öğütlüyorlardı. Niğde üzerinden Ulukışla'ya gittik. Orada bizi Kızılhaç karşıladı. Trene bindik, kadınlar korktu. Ya vagon demir yolundan çıkar da aşağı düşerse ne olur dediler. Mersin'de 15-20 gün çadırlarda kaldık. Yemeği kendi paramızla alıyorduk, yanımızda azlığımız da vardı. Söylemeyi unuttum.
Mersin'de denizi gören kadınlar şaşkına döndüler. Önce bir göl olduğunu sandılar. Daha sonra uçsuz bucaksız suyla karşılaştılar. Gemiyi görünce işte bir ev bizi almaya geldi. Ev dönüyor. Ama nasıl oluyor da ev dönüyor diye hayret ettiler. Akşam olduğunda geminin ışıkları yanınca gemiyi küçük bir kent sandılar. Gemide bir sürü göçmen vardı. Göçmenler Gölcük'ten, Nehil'den, Deney'den, Farasa'dan geliyorlardı. Yolda fırtına çıktı. Bir sürü insan öldü. Ölenleri denize attılar. 24 saatlik bir yolculuktan sonra Pire'ye vardık. 18 gün Aziz Yorgos bölgesinde karantinada tel örgülerin arkasında kaldık. Rum göçmen ve mübadelerin kültür birikimi şarkı ve nameler aracılığıyla Yunan toplumunun ortak belleğine yerleşirken aynı zamanda aydın kesimi de Anadolu'dan gelenlere beselerini kucak açar. 1920'lerin sonuna doğru Sorbonne Üniversitesi'nde Yunan Dili ve Edebiyatı Profesörü Hubert Pernot yıllardan beri hayalinde tasarladığı uzun vadeli projeyi gerçekleştirmeye girişir. Türkülerin ve sözlü alantıların ses kayıt cihazına kaydedilmesini sağlamak. Pate adlı Fransız şirketinin teknik düzeyi o günlerin ölçüsüne göre çok yüksektir. Projenin faaliyetleri yalnız Yunanistan sınırları içinde yaşayan nüfusla sınırlı kalmayıp Anadolu'dan gelen Rum göçmenleri de ele alacaktır. Proje aslında diyalektlerin kaydedilmesi olan ilk fikrin zenginleştirilmiş şeklidir ve elde edilen sonuç etkileyicidir. Toplam 222 plak, 639 name, 537 şarkı, 66 Bizans namesi. Malzemenin toplanıp organize edilmesi. Sözlü Tarih Arşivi, Melpomerli ve çalışma arkadaşlarının müzik ve şarkıların ait oldukları tarihsel zaman ve mekan ile çevrelenmesi gereksiniminin bilincine vardıkları zaman oluşmaya yüz tutmuştur. Melle'nin yakın çalışma arkadaşı halk bilimcisi Lukopoulos şöyle der. Göçmen kitlelerin arasına girip göçmenlerin çok yönlü, çok sayıda unsurlardan oluşan yaşamlarına göz attığımızda sadece şarkılarını incelemekle yetinmememiz gerektiğini, çalışmamızın onların şarkılarını da içerecek şekilde tüm halk bilim unsurlarına da yönlendirilmesi gereğini hissettik. Araştırma hazırlıkları Anadolu'dan kovulan ya da nüfus mübadelesinden sonra ayrılmak zorunda kalan göçmenlere odaklanmıştı. Yurtlarındaki yaşamla ilgili anılar öncelikli amaç olurken Yunanistan'daki yerleşme sürecine ise daha az önem verildi. Bu geniş boyutlu çalışmada yer alan ekipler halk bilimci, dil bilimci, tarihçi, haritacı ve müzik araştırmacılarından oluşur.
Literatürün incelemesi ön koşuldu. Ardından coğrafi genişliğin belde, il ve bölgelere bölünmesi ve organize edilmesiyle devam edildi. Beldeler illere, iller de sırasıyla 16 bölgeye dahil edildi. Bölgelerin sınırları, göçmenlerin tanıkları değerlendirilerek yeniden belirlendi. İller antik isimlerini ve Roma döneminden kalma idari bölümlerini muhafaza ettiler. Derinlemesine ilk incelenen bölge Kapadokya'ydı. Literatür açısından da pek tanınmış değildi. Ardından Karadeniz, Anadolu'nun batı kıyıları ve Karadeniz ile Kapadokya arasında kalan bölge ile devam edildi. Octave Melle'nin Kapadokya ile düşünce ve duyguları dikkate değerdir. Anadolu'nun karanlık gökyüzü ne kadar fırtınalar kopsa da mübadeleye varan bir köşede Kapadokya'da aydınlık ve huzur içindeydi. Savaş, gaddar canavarlarıyla oraya girmemiştir. İnsanlar kardeşlik içinde, Tanrı ve kader korkusuyla, İncil'in ve Kur'an'ın öğretileriyle halk ruhuna işlemiş, nezaket ve insancıllıkla yaşıyorlardı. Mamasun'da aynı ibadethane hem Hristiyanlara hem de Müslümanlara hizmet ediyordu. Tanrı'nın kutsal yazmaları hiçbir dini doğmanın ayrımını gözetmeden inananların ve hastaların ruhunu ve bedenini iyileştiriyordu. İkonalar, kutsal relikler herkese eşit olarak yardımlarını cömertçe sunuyorlardı. Öte yandan Türkler ve Rumlar arasında gerçekleşen evlilikler de aileleri birbirine bağlardı. Rum kadınlarının din değiştirmelerine Rumlar oldukça katı bir şekilde karşı çıksalar ve bu tür evlilikleri oynalamasalar da Türklerin başka inançlara karşı olan toleransları bu tür evliliklerin olmasına da yardımcı oluyordu. Gelverili Marina ve çocuklarının durumu oldukça ilginçtir. Marina'nın oğlu Müslüman ancak mübadelenin ardından annesinin gittiği kiliseyi hep tertemiz tutup bakmaya devam ediyor. Vali 2-3 kez onun kiliseyi bozup yıkıp taşlarıyla yeni bir okul yapmasını emretmiş. Kendisine karşı geldiği için Ali'yi hapsetmiş. Ali onun bu emrini kabul etmemiş ve ona "Vali Efendi, ya kilise dua edilen mekan değil mi?" diye sormuş. Vali de bunun üzerine düşünüp Ali'nin neyi kastettiğini anlayarak şu cevabı vermiş: "Tanrı'nın evidir." Ali de karşılığında eklemiş: "Bu kilisede Allah'a dua ediyordu benim annem. Ben annemin kilisesini, üstelik Tanrı'nın evini bozabilir miyim? Okul inşa etmemi istiyorsun, ben sana okulu bulacağım başka taşlarla inşa edeceğim. Ama senden rica ediyorum, annemin kilisesini yıkmayalım." "Haklısın," dedi vali. "Git köyüne geri dön, kilisen istediğin gibi kalsın." O günden beri de hemşerileri Ali'ye Gavur Ali diyorlar. Şimdi bir parantez açıyorum. Bu tabii ki başlı başına başka bir konu. Kapadokya'da biliyorsunuz Türkçe konuşan Rum Ortodokslar vardı. Ana dilleri Türkçeydi ama bir özellik taşıyorlardı. Osmanlı alfabesi onlara zor göründüğü için Osmanlıca yazmak için Yunan harfleri
Yunan alfabesini, Yunan harflerini benimsediler. Böylece Karamanlıca, bilimsel olarak Karamanlıca adlandırdığımız bir yazım şekli oluştu. Bu bağlamda tabii ki insanların dinsel ihtiyaçları vardı. Bu bağlamda ilk aşamada dinsel kitaplar yayınlamaya başladılar. Ondan sonra tabii ki ansiklopedik eserlerden Robinson Crusoe'yu bazı Fransız eserlerini Karamanlıca yayınlamaya kadar vardılar. Size birkaç örnek sunacağım. Bu Karamanlıca dinsel bir yayın. İstanbul'da 1883'te yayınlandı. Bu Yunan edebiyatında ilkokul çocukları için eğitimsel açıdan önemli olan bir eser. Bu Karamanlıca baskısı. Gördüğünüz gibi Aristoteles'in önemli bir yapıtı Karamanlıca yayınlanmış. Fizyonomikler, evet. Bu da bilinen bir eser. 1980'lerde Vedat Güngör ve Ankeger'in editörlüğüyle Türkçe yayınlandı. Yani eser tamamen Türkçe alfabeye aktarılarak yayınlandı. Bu da aynı solda aynı eserden esinlenerek yazılmış Yunanca bir roman. İsterseniz ondan sonra konuşmam sonrası eğer sorularınız varsa konuşabiliriz Karamanlıca hakkında. Tanıklık toplama metodu olarak söyleşi kullanıldı. Söyleşileri gerçekleştirecek olan araştırmacılara yol gösterecek 30'dan fazla soru listesi düzenlendi. Bu soru listeleri coğrafi konum, beldelerin topografyası, sosyal, ekonomik, dinsel yaşam, aile içindeki yaşam, beldelerin tarihçesi, dinsel ve etnik açıdan farklı toplumlarla ilişkiler ve Anadolu'dan ayrılış gibi konulara dayanmaktaydı. Bu bağlamda Melpomene ve halk bilimcisi Dimitris Lukopoulos geride kalmış yurtları hakkında net bilgiler vererek konuşabilecek, hatta şarkılarını bile söyleyebilecek mübadilere ulaşmak için onları aramaya başladılar. Başlangıçta bu bahtsız ve mutsuz insanlar önemsiz saydıkları için hangi köyden geldiklerini söylemeye bile utanıyorlardı. Aktarıyorum. Nerelisin? Anadolu'luyum. İyi ama Anadolu'nun neresindesin? Noel Baba'nın memleketinden. Kayserili misin? Evet ve hayır. Neden hayır? Kayseri'ye yakın bir köydenim. Köyünün adı ne? Tavlosun. Kelime ancak duyuldu. Tavlosun Kayseri'den ne kadar uzak? Onca saat. Nasıl gidilir oraya? Yol var mı? Yok. Küçük toprak bir yolu var, patika gibi. Oradan yürüyerek giderdik. Güzel miydi? Tam bir cennet. Yavaş yavaş diyalog ilerliyordu. İlk başta tedirgin olan mübadil, Avrupa'da, Paris'te yaşamış bir Atinalı hanımefendinin merakı ve ilgisi ve tanıdık, bilge ve iyi bir insan olarak algıladığı halk bilgisi önünde yeniden konuşmak için cesaretini toplamıştı. O kadar ki nihayetinde Tavlosunlu bir türlü konuşmasına son veremiyordu. Orada mı? Elbette şarkı söylerdik. Bayramlarımız, kutlamalarımız olurdu yıl boyunca. Kaşık çalar, eşliğinde danslar ederdik. Bana bir şarkı söyleyebilir misin? Dansını da yapar mısın?
Büyük araştırma işte böyle başladı. Mübadili, anılarını, yaşadıklarını daha iyi hatırlayan ve daha kolay konuşabilen hemşerileriyle birlikte eve getirdiler. O zaman sordukları sorulara verilen cevapları, söyledikleri ya da okudukları şarkıların sözlerini not etmeye başladılar. Müzik aletleri de eşlik ediyor, onlar da tutkuyla konuşuyorlar. Sözü yine Oktav Melli'ye verelim. Bir gün tulumlarıyla Karadenizli Rumlar geldi. Deriden tulumlarının içini havayla doldurdular. Ve öylesine sarsıcı, korkunç seslerle titrettiler ki ortalığı Sina sokağından Likavitos'a doğru çıkmak için geçen yayalar, bizim evin yardımcısı Sadık ve iyi insanımız Tamatina, gecenin bu saatinde, bu kadar geç saatte hangi hayvanı neden katlettiğimizi sordular. Ses kayıtları bitince Melpo Melle şarkıların nota olarak yazılarak partitür defterlerine geçmesi için çabaladı. Müzik aleti olmadan bir şarkının kaydedilmesi belki kolaydı ama kemençe ki yayını süsleyen küçük zilleriyle zurna ve flüt eşlik edince kayıt tam anlamıyla berbattı. Çünkü normal zorluklara bir de Anadolu makamları, perdeleriyle şarkıcıların ritme uygun özgün yorumları da her şeyi iyice zorlaştırmıştı. Ama dün farklı söylemiştiniz bu şarkıyı. Dünkü dünde kaldı, bugün bugündür. Malzemenin toplanması. Göçmen mahallelerinde. Araştırmacılar soru listelerini alarak zor şartlar altında Atina ve Pire mahallelerini taradılar. Saatlerce duraklarda, bazen yakıcı güneş altında, bazen soğuk ve yağmur altında az sayıdaki otobüsleri bekleye durdular. Gün geldi yürüyerek, yorgun argın söyleşi yerine gitmek zorunda kaldılar. 1956'ya kadar Kapadokya göçmenlerinin mahallelerini, ondan sonra diğer bölgelerden gelenleri saptamaya çalıştılar. Bu araştırmacıların notları Yunanistan'daki savaş sonrası yaşam koşullarına ilişkin ikincil kaynak oluşturmaktadır. 1949'da bir araştırmacı böyle bir fişte şunları yazmaktaydı. Bugün çok şanssızım. Bugünkü programım Ulu Ağaç'tan gelen yeni bir göçmeni bulmaktı. Bu göçmen hakkında bana önceden bilgi verilmişti. Otobüse bindim. Son durağa varmadan yağmur başlamıştı. O ne yağmurdu öyle bardaktan boşanırcasına. Yarım saat bir çardağın altında sabırla bekledim. Daha sonra çamurların içine bata çıkan Muratidis adlı manavı geçici olarak dikilen barakalarda bulmaya koyuldum. Yarım saat boyunca baraka gezip sonra aradıktan sonra verilen isim ve meslekle kimsenin tanımadığı dostumuzu nihayet bulabildim. Soyadı farklıydı. Gençliğinde manavmış ama şimdi sucuydu. Bir diğer yol fişinde araştırmacı Andreadis şöyle yazar. Bugün öğleden sonra Kesaryani mahallesine doğru yola koyuldum. Orada Kseni Katrançı adlı göçmeni bulacaktım. Şanslıydım, zira evindeydi. Halkidonos sokağındaki barakasında mangalın üzerine eğilmiş ısınmaya çalışıyordu. Göçmenlerin her zaman yaptıkları gibi beni hoşnutla kabul etti. Bana konyak ve kahve ikram ettikten sonra hikayesini anlatmaya başladı. Odanın alacakaranlığı içinde siyah giysiler giymiş Ksenya'nın acı dolu sesini dinlerken sanki bir ağıtçı dinliyormuşum gibiydi. Araştırmacılar göçmenlere herhangi bir sosyal ya da mesleki bir ayrımcılık yapmadan yaklaşmaktaydı. Evlere, ofislere, kıraathanelere, tavernalara, bakkal, manav, esnaf dükkanlarına girer, bazen de kendilerini bir ailenin yaşamakta olduğu önemli bir olay sırasında bulurlardı. O zaman onlar da aile fertleriyle birlikte oturup sevinç ya da
üzüntülerini paylaşırdı. Ama bazen öyle insanlar da olurdu ki kapıyı araştırmacıların yüzlerine kapatmaktan çekinmezdi. Anlaştığımız gibi saat 4'te göçmenin evine gittim diye yazar bir araştırmacı. Eşi ve diğer 3 Kapadokyalı oradaydı. Eşi beni görür görmez dış kapıyı kapattı. Taşra'da. Ekonomik şartlar el verdiği zaman Taşra'ya ilk seferler yapılmaya başlanır. Selanik Halkidiki Makedonya Tesalya Egrivos. Bu yörelerden toplanan malzeme oldukça zengindir. Aynı zamanda göçmenlerin karakteri ve yeni yaşam koşulları kaydedilir. Yolculuklar, yer değiştirmeler, tren, otobüs, at arabaları ve katırlarla gerçekleştirilir. Uzak köylerde, toprak yollarda elverişsiz araçlarla araştırmacılar göçmen aramaya devam eder. 1956 yılında araştırmacı Samuilidis, Makedonya'ya ilişkin gezi notlarında şöyle yazar. Otobüs işletmeleri şirketiyle beraber Makedonya köylerine uygarlık geldi. Otobüs seferleri yavaş yavaş her yeri kaplamakta. Trenin varamadığı bölgelere otobüsler trenin yapamadığını yapabiliyor. Bir yandan yeni yollar açılırken dağ yamaçlarındaki köy sakinleri otobüsün köylerine gelmesini talep ediyor. Köylüler yolların asfaltla kaplanmasını istiyor. Uygarlık köyler için vazgeçilmez bir gereksinim. Samuilidis aynı gezi notlarında Florina kenti hakkında şunları yazar. Eski, tanıdık at arabaları gibi yol alan trene bindim. Florina güzel yermiş. Yeni kentin geniş yolları ve güzel evleri var. Kent sakinleri, yerli halk her köşede kendi dilleriyle yüksek sesle konuşuyor. Trakyalılar Yunanca, ana dilleri Türkçe olanlar Türkçe, Karadenizli Kafkaslılar kendi dilleri Karadenizce konuşuyor. Makedonya kentlerinin çoğunda olduğu gibi alışılmış bir Babil Kulesi. Ve Anadolu'da. 1950'lerde Anadolu'ya ve özellikle Kapadokya'ya geziler düzenlenir. Amaç, çalışılan beldeleri yakından incelemektir. Araştırmacılar bu yolculuklarda günlük tutarak izlenimlerini kaydeder. Ağırbaşlı, kesin bilgiler ve haritalar içeren yazılar, lirik üsluplar, eski seyahatnameleri yanımsatan notlar. Çalıkoğlu adlı araştırmacının günlüğüne bir göz atalım. Türkiye'yi, daha doğrusu İstanbul'u 23 Ağustos 1923'te terk ettim. Anadolu'yu 1922 yılının Temmuz ayında terk etmiştim. 25 Ağustos 1959 ve takriben saat 7'de Türkiye'ye Yunan vatandaşı olarak girdim. 26 Ağustos 1959 ve saat 10.20'de tekrar Anadolu topraklarına ayak bastım. Benim gibi 1921 yılının Temmuz ayında kör olmuş ve 26 Ağustos 1959 yılında yeniden gözleri görmeye başlamış bir Anadolu için gerçek çok farklı.
artık mübadelerin oturduğu, farklı görünüm kazanmış kendi köyü Zincirlere ile ilgili şunları yazar. Göçmen yaşamının ne demek olduğunu iyi bilen benim gibi bir insan olarak Kapadokya'ya yerleşen ve köyleri harabeye çeviren bizim gibi aynı eziyetleri çekmiş sempatik göçmenlere hak veriyorum. Mübadele için en önemli olan şey hayatta kalabilmekti. Evlerin, anıtların yıkımı onları ilgilendirmiyordu. Zira kendileri de yıkıma uğramış ve dört ayaklılar gibi ölmekteydiler. Evimiz yerine bir bahçeyle karşılaştığımda hiç şaşırmadım. Atalarımın evinin yıkılmasını çok doğal karşıladım. Yeni sahipleri yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla evin yıkılmasının gerektiğini düşünmüşler ve yıkmışlar. İlgili malzeme belli konuları içeren 3 bölüme bölündü. İlk bölüm coğrafi ve topografik temalarla ilgiliydi. Köy adları ve bulundukları görevler, Osmanlı idaresi, sakinler, iklim, binalar, evler ve buna benzer. İkinci bölüm sosyal temalar ve günlük yaşamla ilgiliydi. Din, gelenekler, aile, halk sanatları, ekonomi. Üçüncü bölüm beldenin tarihine odaklanıyordu. Kuruluş şartları, önemli olaylar, savaşlar, açlık dönemleri ve son olarak da göç kısmı. Mekan ve zaman içinde Sözlü Tarih Arşivi. Sözlü Tarih Arşivinin olgunlaşma dönemi, tarih ve antropoloji ana bilim dallarında pozitif analizden niteliksel metotlara dönüşme dönemiyle kesişir. 1930'larda Fransız bilimi savaş öncesi tarih geleneğine kuşkuyla bakmaya başlamış ve tarihsel incelemelerde sosyal ve psikolojik yaklaşımlar benimseye başlamıştı. 1929 yılında başlayan Anal dergisi ve ekolüyle tarihsel incelemelere geniş nüfus kitleleri dahil edilmiştir. Aynı zamanda İngiliz antropoloji ve Amerikan sosyoloji ekolleri geleneksel tarih metodolojisini mercek altına almış ve yerel araştırmaya, farklı insanların gözlemine, sözlü ve otobiyografik malzemeye önem vermiş ve sözlü tarihi geçerli bir araştırma metodu olarak kabul etmişlerdir. İki büyük savaş arasındaki dönemde Yunanistan'da halk biliminin önem kazanmasıyla halk dilinin yayılması eş zamanlı olmuştur. Halk yaşamının erdemleri ve kültürü o dönemde önem kazanır, sözlü halk gelenekleri idealize edilir ve halkın kültür ürünleri uygarlık sembolü ve otantik sanat eseri olarak kabul edilmeye başlanır. Bu dönemde Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nde de aydın yerine halk dilinin tercih edildiği görülmektedir. Malzemenin bir kısmı okuryazar ve kültürlü insanlardan gelmesine rağmen büyük bir kısımda eğitim görmemiş, sakinlerinin çoğunluğu çiftçi, öğretmen, rahip, işçi olan yörelerden, yani halk geleneğinin ve günlük yaşamın esas temsilcilerinden gelmekteydi. Malzemenin ve bilgilerin toplanmasında rastlantı olarak karşımıza çıkan kişilerden faydalanmaktan kaçınmalıyız. Gerçek halk kültürü sahiplerini, başka bir deyişle halk insanlarını kitaplardaki dile özenmeyen ya da konuşma dilini aslında saptırmayanları aramalıyız anlayışı egemendi. Bundan dolayı İstanbul ve İzmir'in kentsel kesimleri hiç olmazsa çalışmaların ilk safhasında öncelik taşımıyordu. Zira soru listeleri ziraat kesiminin geleneklerine odaklanmıştı. Yazmakla uzaktan yakından ilgisi olmayan, dolayısıyla sesleri kimsenin kulağına varmayacak insanların seçimi, sözlü tarihin başlıca unsuru olmuştur. Bu anlayışa göre sözlü tarih, başka şartlar altında tarihten uzak kalacak olan grupların görüş,
ve deneyimlerini tarih yazımına katmayı amaçlar. Sözlü tarih çok sık göç ve göçmenlik konularıyla ilgilenmiş ve bu konuları incelerken göçün meydana getirdiği yaraların izlerine, geçmişi mitleştirme meyline ve göçmen kişiliğinin yaratılması sürecine özellikle önem vermiştir. Enstitünün durumunda öznelliğin ve anıların etkisinin ağır basan rolü göz önüne alınmasaydı, malzemenin özel durumu dolayısıyla geçmişin doğru şekilde canlandırılması başarılamaz. Bütün tanıklıklar, ortak ve kişisel anıları göçün travmatik deneyiminden geçmiş göçmenlerden gelmekteydi. Zor ya da şiddet kullanılarak yapılan göç, şimdiki ya da geçmiş zamanın algılanmasını etkiler. Bundan dolayı anılarında sıkça mit, özlem ve idealize etme unsurlarına rastlanmaktadır ki bu unsurlar geçmişi yeniden yaratma sürecini ve doğum yeri imgesini biçimlendirir ve etkiler. Kaçınılması imkansız olan bu durumun yaşanan deneyimleri yeniden canlandırmakta bilimsel bir yaklaşım söz konusu olduğunda sorunlu bir yanı bulunmaktadır. Travma ve özlem yüzünden çarpıtılmış sözlü anlatım saklı kalırken sonuçta geçmişin çarpıtılmış bir şekli elde edilmiş olur. Kişinin hareket alanı olan, içinde yaşadığı olağan gelişimini doğrudan etkileyen, hem şahsi hem toplumsal kimliğinin oluşumunun gelişmesini sağlayan sosyal ve coğrafi bölgeden uzaklaştırılarak göç etmeye zorlanması bir mübadil göçmen için ruhunun derinliklerince ciddi bir travma yaratmaktadır. Şiddet kullanılarak, kan dökülerek insanların ait oldukları yerlerden kovulmaları ve bunu takiben mübadil olmanın travması kişinin ruhsal kimlik uyumunu bozarak kendisini boşlukta hissetmesine neden olmaktadır. Kişi ruhsal dengesini yeniden kazanmaya, taşa şekil vermeye çalışırken, yani bir yerden bir yere taşınmış bir taş gibi atıldığı yeni mekana uyum sağlayıp kabullenilmeyi başarmak için yeni ve koşullara uygun yollar bulmaya çalışır. Bulunduğu yeni çevreyi onu kabul etmeye verişli ve uygun saydığı takdirde yeniden kök salar. Ancak Anadolu Rum mübadillerden birçoğu yurtlarından koparılmayı bir türlü kabullenemediler. Böylece Yunanistan'a vardıklarında her türlü yerleşme ya da toplumla bir bütün haline gelme adına gerekli prosedürleri reddettikleri için yolları ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde nihayet buldu. Hastanenin kayıtlarında 1922'de yatılı olarak kalan Rum göçmenleri var olduğu bilinmektedir. Toplamda 64 hastadan 18'i Anadolu mübadillerdi. Üstelik hastaların ruhsal rahatsızlıklarının kalıtımsal olduğuna dair hiçbir kayıta bulunmamaktaydı. 1926 yılında ise toplamda 192 olan hasta sayısının
23'ü Anadolu'ydu ki bunların hatırı sayılır çoğunluğu kovulmanın yarattığı travmanın sebebi olan ruhi bunalımdan muzdaripti. Sonuç olarak ruh hastanesinde çoğunluğu memleketlerine geri dönebilme ümidini tamamen yitirmiş ya da hayatlarını en başta kurabilme ümidi taşımayan mübadiller tedavi görüyordu. Yani maddi ya da manevi yardımdan yoksun olduklarını, aile bireylerini kaybettiklerini idrak ettikleri için ya da kötü muameleye maruz kalmış, memleketlerinden kovulurken şahit oldukları korkunç ve kötü olayların etkisini üstlerinden atamamış olanlardır bu insanlar. Başka bir deyişle hastane tıpkı çoğu mübadil gibi kötülüğe, her türlü kötü istismara maruz kalmış insanlar için bir barınaktı. Hastanede tedavi gören mübadillerin yeni koşullara kendilerini adapte edememiş, yeni gerçeklikleri kabullenememiş olmaları diğer hastalardan tek farklarıydı. Onların doğası, ruhları yeni Yunan toplumunun parçası olarak bir bütünleşmeye ve değişime gönülsüzdü. En nihayet doğdukları toprakların özlemiyle geçmişte yaşamayı tercih ettiler ve hayatlarına sabit değerlerine bağlı görsel gerçeklikten ve hayalden ibaret şekilde devam ettiler. Fiziksel olarak Yunan toplumunun bir parçası oldular. Ancak ruhları, yürekleri, akılları ve inançları hep geride, yitirdikleri memleketlerine bağlı yaşadılar. Sözlü tarih arşivini sözlü tarih uygulamasından farklılaştıran bir unsur, söyleşi sırasında ses kayıt cihazının bulunmayışıdır. Sözlü tarihin kaynakları özellikle anlatımla ilgilidir ve sonuç olarak ses tonu, ses gücünün artış ya da azalışı, halk dilinin ritmi, yazıda gösterilemeyen gizli anlamlar ve imalar taşır. Sözlü tarih araştırmasında, sözlü tanıklığı tarihçinin kağıda geçirdiği ve editörlüğünü yaptığı durumlarda her zaman sözlü anlatımla yazılı metin arasında bir derecede araya girme mevcuttur. Dolayısıyla sonuç kaçınılmaz şekilde araştırmacının kendi yorum ve değerlendirmelerini de yansıtır. Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nin çalışmalarında ses kayıt cihazının yokluğu araştırmacıları söylenen her şeyi kağıt kalemle kaydetmek zorunda bırakıyordu. Her zaman hızla yazdıkları notları daha sonra gözden geçiriyorlardı. Enstitünün araştırma hazırlıkları seminerlerinden birinde araştırmacıların anlatılanları tam ve doğru şekilde kaydedemedikleri durumlarda malzemenin yeniden düzenlenmesi ve editörlük sürecinin gerekliliğinden söz edilmektedir. Yine bazı durumlarda araştırmacının kendi görüşleri anlatıcının anlattıklarının yerini alıyor ve bu durum metinde açıkça görülüyordu. Sonuç olarak araştırmacı malzemenin yazılışına müdahale etmekteydi. Araştırmacıların anlatıma tamamıyla sadık kalmak istedikleri durumlarda bile bazı kelimeler, ifadeler, özgün dil kullanışları ve diyalog unsurları kaybolmuştur. Aynı zamanda sözlü anlatımın bazı diğer unsurları, örneğin sessizlikler, sözcük esmeler, tekrarlar, ses tonundaki farklılaşmalar da kaydedilemediler. Dil, diyalekt ve şiveler inceleme konusu olmakla birlikte ses kayıt cihazlarının yokluğu yüzünden bu yöndeki incelemeler sınırlı kalmıştır.
Küçükasya Araştırmaları Merkezi sözlü tarihin kullandığı bazı metotların aynısını kullanmıştır. Sözlü kaynaklar geçmişin aynen olduğu gibi canlandırılmasında temel sayılmıştır. Malzemenin yorum ve değerlendirme sürecinde bilgi verenlerin sübjektif konumları ve kişisel üslupları göz önüne alınmamıştır. Her kaynağın yararının derecesinin ne arandığına ve sorulan sorulara bağlı olduğu bilinen bir gerçektir. Sözlü kaynak kendiliğinden tutarsız, belgesiz ve sübjektiftir. Bellekten etkilenir ve belirli bir zaman süresi kültürel ve sosyal çerçeve içinde şekil alır. Paul Thompson'un işaret ettiği gibi sözlü kaynaklar gerçekten güvenilir bilgiler verebilir. Fakat eğer onları sadece yeni bir evrak gibi kullanırsak, sübjektif sözlü tanıklık olarak sildikleri özel değeri kenara atmış oluruz. Günümüzde Küçükasya Araştırmaları Merkezi'nin sözlü tarih arşivi, tabii ki yaratılmış olduğu dönemin izlerini taşımakta ve aynı zamanda değerlendirmeye açık tarihsel bir olgu ve bilimsel bir konu oluşturmaktadır. Her şeye rağmen bu arşiv, aksi takdirde sesleri duyulamayacak olan göçmenlere kendilerini ifade etme fırsatını vererek ortak belleklerini muhafaza etmiş, göçmen kimliklerini değerlendirerek ve de yaşadıkları süreçle ilgili kendi yorumlarını kaydederek Anadolu'daki Rum Ortodoks varlığının kaybolmuş imajının yeniden yaratılmasını sağlamıştır. Bu son yorumun ardından 1922 öncesi birlikteliği betimleyen bir tanıklık ile konuşmamı huzurunuzda noktalamak istiyorum. Kapadokyalı Demirci Simeon, mübadeleden 28 yıl sonra köyüne döner ve 3 gün dostu Hoca İdris'in evinde ağırlanır. Simeon, Kapadokya seyahatinin ardında Makedonya'ya döndüğünde orada yaşadığı bir olayı şöyle anlatır. İlk akşam İdris'in evine yürümekte zorlandığı için kollarına girdiği 2 delikanlının desteğiyle zar zor ayakta duran ihtiyar bir Türk ziyarete gelmiş. Simeon'u selamlamış ve şöyle demiş. Seni yine görebilmem ve sana karşı olan borcumu ödeyebilmem için bana bu kadar uzun ömür veren Allah'a şükrediyorum. İhtiyar cebinden küçük bir paket çıkarıp açar. İşte sen giderken sana borçlu olduğum kuruşlar. Tırpanımı tamir etmiştin. Onun parası. O zaman çok alelacele gittiniz. Ödemek için yetişemedim size. Al bu kuruşları. Duygulanan Simeon çok düşünmeden hemen cevap verir. İstemiyorum o parayı. Al sende kalsın. İhtiyar adam üzüntüsünden titreyerek ona, mezara bu dertle gideceğim, yazık. Oysa ben Allah'a bu günahla ölmeyeceğim için, seni bulduğum için şükrediyorum. İşte onda da Simeon geleneksel olarak ona ne demesi gerektiğini hatırlar. Helal olsun. Ben sana helal ediyorum o parayı. İhtiyar adam bunun üzerine, ah artık şimdi bende kalabilir para. Simeon Efendi, sana tüm kalbimle çok teşekkür ederim. Hoşgörün ve iyiliğin için. Düşünün, 28 yıl sonra bana olan tırpanını tamir etmemin karşılığı 10 kuruşluk borcunu hatırladı. Onun kadar dürüst başka insan tanımadım hayatımda, der Simeon. Çok teşekkür ederim.
diyeceğim. Yani. Tamam. Umarım sizi görmedim. Yok hayır. Soru cevaba geçmeden önce isterseniz müzik arşivimizde derlenmiş olan özgün ses kayıtlarından birkaç örnek vereyim. İstiyor musunuz? Evet. Tamam. Aslında şöyle, Kapadokya'dan 5 parça ve Karadeniz'den de artı 6 parça ama hepsini dinlemek çok uzun zamanları sanırım. Tamam. Birincisi hangisiydi? Hangisini anlatmak istersin? Bir numara. Tamam, şu herhalde. Tamam. Dikkat edebilir miyiz? Dinleyeceğimiz kayıt Kapadokya'dan Faras'a, şimdiki adı Çamlıca, özgün bir kayıt. Panayotis Kunteperidis söylüyor. Nereye basıyor? Dördüncü. Bu Türkçe dinliyorsunuz tabii. Karadeniz. Gümüşhane.
Mendi krumbayte mendi krumbayte mendi krumbayte ki ulata korea Sifata sutrate mangi sisine soria Sifata sutrate mangi sisine soria Metro te kitine dekro Trabzon'dan. Çok teşekkür ederiz. Ben çok merak ediyorum. Yalnız yani size kurt adamın hikayesini. Siz anlatabilir misiniz? Ne oldu? Bilmiyorum. Ben şahsen bilmiyorum. Gümüşhane miydi orada? Gümüşhane, evet. Çok teşekkür ederiz. İzninizle ışıkları açabilir miyiz? Birbirimizi görürüz. Siz de artık konuşmacıdan daha farklı bir konumda olursunuz o zaman. Sohbet edebiliriz. Teşekkür ederiz. Sorularınızı alabiliriz ama lütfen mikrofonun size gelmesini bekleyin çünkü canlı yayındayız. Size lütfen. Ulaştırabilir misiniz? Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben Sille'ye yakın bir yerde çocukluğum geçti. Açıkçası bu toplantıda gelmek dileğim ve İstos'tan arkadaşlar da var sanırım burada. Merkezimizin Sille kitabı var. Evet. Bildiğim kadarıyla. Ve hala Türkçe'ye çevrilmedi bildiğim kadarıyla. İstosya yayınlayabiliyor sanırım. Valla Konyalı olarak o yayının çevrilmesini çok heyecanla bekliyorum. Karamanlıca'yı Sille'de gördüm ben. Sonrasında Ali Çoban üzerinden Yunanca'ya başladım. Ve Konya'da hala Sille bölgesinde bir
eserler var ve Konya şehir merkezinde de yaklaşık 1,5-2 sene önceye kadar hala evler vardı. Yakında Suriyelilerin göçmesi sonrasında o bölgedeki asal sıkıntıları sebebiyle orayı boşalttılar ve yıktılar tamamını. Öyle mi? Mahalleyi, Gazi Alemşah Mahallesi'ni. O kitap yayınlanırsa, Türkçeleştirirse belki dikkat daha da artar diye. Muhakkak ama izninizle şunu eklemek istiyorum. Atina'da Sileliler Derneği var. Aktif, yani son yıllarda aktif bir dernek. Onlar sanırım bu sene bir gezi düzenlediler. Patrik Hazretleri de katılacaktı ama sonradan Patrik Hazretleri gelemediler ama orada ayin yapıldı ve Sileliler şu anda yaşayanlarla buluştular. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim bizi aydınlattığınız için. Verdiğiniz örneklerle bunu anlattığınız şeyler genelde Kapadokya ve Kapadokya hakkındaki bir düzenlemesi oluyor. Ben bu konuyla ilgili öğrenmek istediğim bir şey var. Burada bir bilgi verebilir misiniz? Zincirlere, kütüphanesi, zincirlere, arşivlere ilgili söyleyebileceğiniz bir şeyler var. Evet. Şöyle, kitaplığın akıbetini tam olarak bilmiyorum ama o Zincirli'deki meşhur okulun arşivleri Atina Devlet Arşivinde. Devlet Arşivinde. Ve de bu yıl, bu yıl yayınlanmış olan Zincirlilerin o meşhur Aziz Prodromos Manastırı ve okulu hakkında 3 ciltten oluşan bir çalışma hazırlandı. Hatta Atina'ya döndüğümde bu çalışmanın ilk cildi tanıtılacak. Ama arşivin bir kısmı devlet arşivinde, bir kısmı da bizim arşivimizde barınıyor. Soru olan var mı? Tamam. Ulaştırır mısınız? Ben çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgi için çok şey öğrendim. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Bugün bu madeli olduğuna göre Yunanistan'dan kovulan Türk ya da Müslüman nüfusla ilgili bir çalışmanız da var mı acaba? Teşekkür ederim. Benim kişisel çalışmam mı diye soruyorsunuz? Yok. Doğrudur. Yok. Vereceğim. Bizim yok. Aslında şöyle, mesela İstanbul Rumları araştırma alanı dışına tutuldu. Neden? Çünkü 22 sonrası İstanbulluları vardı. Onların yokluğu kaybolmayacaktı. O açıdan onlara eğilinmedi. Tabii ki mübadele sürecinde gelen Müslümanlarla ilgili biz çalışma yapmadık. İlgi alanımız içinde değildi. Ama Türkiye'de yıllarca öyle bir boşluk vardı. Çok şükür şimdi yanımızda olan 1999'da Lozan Mübadeleleri Vakfı kuruldu. Hatta bizi ziyaret edip bize danıştılar. Onlarla işbirliğini başlattık. 2000'de Lozan Mübadeleleri Vakfı oluştu. Yönetim kurulundan 2-3 kişi aramızda, sözü en iyisi onlara vermek istiyorum. Onlar size aydınlatır. Ama çok
kısa da zaman dönemine rağmen Söylü tarih çalışması yaptılar. Birinci kuşak mübadelelere kadar ulaşabildiler. Çünkü hala hayata vardılar. Bir de bizim arşivimizde olmayan şey yaptılar. Çünkü bizde ses kaydı yoktu. Lozan Mübadil Vakfı'nda hem ses kaydı hem video kaydı var. Sözü Sefer Güvenç'e mi vereyim? Evet, tamam. Test. Efendim, adım Sefer Güvenç. Lozan Mübadil Vakfı'nın genel sekreteriyim. Biz bu işe geç başladık. Starlo Bey'in dediği gibi 99 yılında bir girişim olarak başladık. 2000 yılında da vakıf olarak tescil edildik. Şimdi bizim bir şansımız var. Buradaki sözlü tarih görüşmeleri zamanında kayıt imkanları yoktu. Dolayısıyla el yazısıyla not tutulmuş. Tabii çok subjektif şeyler de girmiştir bunun içine. Şimdi bu enstitünün müdürü Fitromilidis Bey merak etti bizim arşivimizi. Tabii biz arşivimizde bu kadar gelişmiş olmasa da yapılmış olan söyleşilerin görüntülerini gördü ve çok etkilendi bundan kendisi. Şimdi biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Dolayısıyla gönüllü bir kuruluşuz. Devletten destek almıyoruz. Herhangi bir holdingden destek almıyoruz. Zengin mübadiller ellerini ceplerine atmıyorlar. Bir avuç gönüllü arkadaşın yaptığı bir çalışma. Ama epey bir mesafe kat ettik. Arşivimizi şu anda derleme aşamasındayız. Her şeyi dijital olarak dijital ortama aktarıyoruz. Yakında bunları paylaşacağız. Belki bir oturumda da biz size Lozan Mübadele Vakfı çalışmalarını ve arşivini aktarırız. Yalnız şöyle bir noktaya değineceğim izninizle. Bizim mübadeleye bakışımız Yunanların mübadeleye bakışından biraz farklıdır. Yunanlar mübadele kavramını kullanmazlar. Onlar 1922'de Kurtuluş Savaşı sonrası yurtlarını terk edenlere mülteci diyorlar, prospikes diyorlar. Mübadele kavramı ise sadece sözleşme imzalandıktan sonra, yani 1923'ten sonra giden sınırlı sayıda, ki bunların sayısı sanırım 160 bin civarı, Kapadokya bölgesi ve İç Anadolu bölgesinden gidenler kendilerine mübadele ediyorlar. Dolayısıyla onların mübadeleye bakışıyla bizim mübadeleye bakışımız biraz farklı. Yunanistan'daki mübadil örgütleri, sendikalar, dernekler genellikle devlet müdürlü derneklerdir ve milliyetçilik ağır basar. Yani ideolojik olarak yaklaşımlar öyledir. İstisnası yok mudur? Vardır. Küçük Asya Araştırmaları Enstitüsü bilimsel bir kuruluştur. Bu konuda önemli çalışmalar ediyor. Ve Türkiye'de çok sayıda master ve doktor öğrencisi Starlos'ta ileri kapısını çalıyor. Sağ olsunlar. Herkese de yardımcı oluyorlar. Bunu organize eden genç arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Şunu eklemek istiyorum. Aynı zamanda son 20 yılda yapmış olduğunuz önemli yayınlar da var. Arşiv dışında. Tamam. Sorularına önce alacağım. Teşekkür ederim. Ben 2 yıl önce Atina'ya gittim. İlk kez. Orada özellikle yeme içme restoranlarında yemeklerin mühendislikten dolayı direkt harflerini biliyorum. Okuyunca Türkçe çıkıyor. İmam bayıldı, köfte vesaire. Karamanlı'da diye bir restoran vardı. İnanılmaz harika, yani Türkiye'den gelmiş çocuklar, kendileri Karamanlı göçmeni. Tahmin edersiniz ki Karaman'dan gidenler. Çok güzel bir sohbet oldu. Yani özel ağırladılar. Sanki hiç Türkiye'den insan gelmiyormuş gibi. Çok olabilecekti. Oturup sohbet ettiğimde Karamanlılar hakkında şöyle dediler. Sizde Türkiye'de dediler, Karamanlılar direkt alfabesini kullanan ve Ortodoks dinine mensup Türkler olarak bilinir, size öyle öğretiyorlar. Halbuki tam tersine Türkçe dilini konuşan Rumlardır. İki taraftaki bakış açısı böyle farklı dediler. Ben de böyle bir yer bulmuşken sormak isterim, bu işin doğrusu nedir? Ya da yarı yarıya mı doğrudur? Bilginiz var mı bu konuda? Teşekkür ederim.
fizik ve kimya değil bu. O açıdan tek bir cevap yok. Aslında şöyle, Yunan tarih biliminde söylediğimiz öteki sağ geçerli. Yani herhangi bir şekilde o ortamda ana dillerini kaybetmiş olan, Türk dilini benimsemiş olan din olarak Rum Ortodoks. Biz öyle o karışık bir mesele. Yani çünkü milli kimlik nedir? Şöyle bir kere Yunan megalo ideolojisi Kapadokya'ya kadar ulaşmadı. Çünkü onlar Türkçe konuşuyorlardı. Rum eğitimleri yoktu. Ve o açıdan koparılmış bir konumdaydılar. O açıdan onların Yunan bir kimlik taşıdıklarını ciddi bir tarihçi savunamaz. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru o süreç başlayınca, yani megaloidenin gerçekleştirilmesi süreci başlayınca Yunan devleti tarafından, Atina Üniversitesi tarafından onlara yaklaşıp o ideolojiyi aktarmak bağlamında Rumca eğitime önem verdiler ki sonuç olarak Yunan kimliğine kavuşsunlar. Tabii ki tarih süreci onları izlemedi. 1922 felaketi oluştu filan. O açıdan biz Yunanistan'da tarihle uğraşan insanlar olarak diyoruz ki din açısından Ortodoks olan Türkçe konuşan insanlar kimlikleri bir soru işareti. Yani, aslında Rum kimliğine daha yakın ama hiçbir şekilde Yunan kimliği yok. Ben son yıllarda Karamanlıca üstünde bazı çalışmalar yaptığım için Türk literatürünü de inceledim. Türk tarih yazarlarında son yıllarda hatta bizim bilimsel genel organımızda tanıttığım bir kitap dışında bütün Karamanlılar üzerine yazılmış bütün kitaplarda ilk savunuluyor diyor. Hatta bir kitabın başlığı Türk Ortodokslar, yani kimlik olarak Türkler ama dinleri, yani bu da bilmiyorum onun savunulması nasıl olabilir? Ulaştırıyoruz. Aslında ya Yunanlı ya Ortodoks bilgilerin içerisinde kalmış durumda ama bunun bir de geçmişini bir adım daha gerisini düşünmek mümkün değil mi acaba? Karamanlıların Ortodoks görünümlü ışık insanları olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani Hristiyanlıktan önceki o bölgenin yerel insanları olduğunu düşünebiliyor musunuz? 1826 Yeni Şehir Reforması'ndan sonra Hacı Bektaş Vakfı da aldım ve onun yöneticisi Abdullah Efendi'ye en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu: neden buraya Hristiyanlar geliyor? Neden buraya Hristiyanlar geliyor diye soruyorlar. Siz onu biraz açıkladınız. Gavur Ali çok önemli bir imaj oradaki gavurlar. Yani bugün nasıl ben Müslümanım diye Anadolu'da Aleviler varsa o zaman da Hristiyan olan, Hristiyan yönetimli işte insanların olduğunu düşünmüyor musunuz? Öyle bir pencereye bakabilir miyiz? Teşekkür ederim. Bu bir varsayım ama aslında benim aklımda bu Karamanlıların yerli insanlar olduğu
fikri egemen. İyi akşamlar. Birkaç sorum olacak. Önce resimlerden başlamak istiyorum. Bir tane resimde Tarsus'la ilgili bir resim vardı. Tarsus'tan Yunanistan'a göçen Rumların ana dili Rumca mı idi yoksa Arapça mıydı? Onu öğrenmek istiyorum. Çünkü o bölgede Arapça konuşan ama Rum kimliği içinde telaffuz edilen ciddi bir nüfus var. Birinci sorum bu. İkinci sorum, yine o bölgedeki, yani Antakya, Liva İskenderun bölgesindeki Rumlarla ilgili arşivinizde parçalar var mı? Hangi bölge? Liva İskenderun, yani mübadele dönemindeki oranın yerel sancak, İskenderun sancağı ismi. Arşivinizde parçalar var mı? Bunları da eğer paylaşıyor musunuz internet üzerinden vesaire? İkinci soru bu. Üçüncü soru da biraz önce Karamanlı Rumlarla ilgili biraz. Acaba Yunanistan'dan Türkiye'ye bakınca Antakya bölgesindeki Rumları veya Arap Ortodoks denilen veya Arapçada daha doğrusu Suriye ve Lübnan bölgesinde Rumi olarak tanımlanan Rumlara nasıl bir tanımlama yapılıyor? Veya hani Karamanlıca konuşan Rumlar gibi bir Arapça konuşan Rumlar ifadesi kullanılıyor mu? Teşekkür ederim. Şöyle, çoğunuz biliyordur, mübadelelerin kriteri dindi, dil değildi. Bu bağlamda Ortodoks dini inancılar olanlar mübadeleye tabi oldular. İşte onun için bir ara İskenderiye civarında yaşayanlar Antakya Patrikliklerine bağlı oldukları için muaf tutuldular. Yalnız mübadele döneminde Türkiye içerisinde değildi Hatay. Ondan mübadeleye tabi. Evet, o açıdan. Mesela şöyle enteresan bir örnek var. Mersin civarında biliyorsunuz Amerikan Protestan misyonerleri vardı 19. yüzyılda. Onun sonucu olarak Mersin ile Adana arasında Protestanlığı kabul etmiş olan bir Rum cemaati vardı. Dilleri Yunancaydı ama Ortodoksluktan Protestanlığa geçtiler. Onlar Ortodoks olmadıkları için muaf tutuldu. Ama tek başlarına kalmak istemedikleri için onlar da Yunanistan'a göç ettiler. İkinci soru, işte onlar mübadele dışında kaldıkları için ilgili sözlü tarih çalışması yapılmadı. Sözlü tarih çalışması yapılmadı. Antakyalılar diye adlandırılıyorlar çoğunlukla. Yani Karamanlılar için nasıl Karamanlılar diyoruz, onlar için de Antakyalılar diyoruz. Cevap verebildim mi? Tarsus'tan gelenlerle ilgili Arapça konuşmakla özel bir bilginiz yok herhalde. Değil mi? Tarsus'tan gelenler. Araştırılmış olanlar Rumca konuşuyordu ama şöyle haklısınız çünkü demin söylediğim gibi kayıt olmadığı için belki o insanlar Arapça konuşuyordu ama kayda geçirilince tercüme edildi. Karamanlar nasıl Karamanlıca Türkçe konuşunca onların da tanıklıları Rumca olarak çevrildiyse onlar da ona tabi oldular. İyi akşamlar. Önce verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Güzel şeyler öğrendik. Bir de
aklıma takılan Atina ile Patras arasında yaşatılmaya çalışan, yanlış biliyorsam düzeltin, Rembetika ve Rembetis müzikleri zorlandıkları ve daha sonra da kayboldukları şeklinde bilgiler geldi. Bu Türkiye'nin hangi bölgesinden gidenler idi? O konuda bir bilginiz var mı? Teşekkürler. Müzikolog değilim maalesef. Ama sanırım tek bir bölgeden gelmiş göçmenlerden oluşmadı. Daha fazla bir bilgiye sahip değilim bu konuda. Bu müzik hala devam ediyor mu? Tabii tabii. Şöyle, yaratılmıyor ama popüler. Dinleniyor tabii. Genç kuşaklar da dinleniyor. Hatta sayılı bir yönetmenin de belki Türkiye'de de gösterdiği Rebetiko diye bir filmi. İşte o müziği tanıtan ve bu bağlamda Anadolu göçmenleri de tanıtan. Evet. Stelio Berber belki fazla bir şey söyleyebiliriz. Evet, mübadele denince tabii Rebetiko ve bu Anadolu müzikleri den bahsetmemek mümkün değil. Tabii ki Rebetiko'nun ana vatanı İzmir olarak kabul ediliyor. Bu biliniyor artık. 1950'lere kadar Rebetiko sadece pide tarzı Rebetiko olarak kabul ediliyordu ama son yıllarda yapılan araştırmalar bu müziğin sadece buzuki, gitar, akordeon yani tampere sazlarla yapılan tarzdaki müziklerin Rebetiko olmadığı, aslında İzmir'de de dönemin müziklerine Rebetiko dendiği yönünde. Bu başlı başına bir muhabbet konusu aslında. Soruya gelecek olursak, mübadiller Stavros'un da bahsettiği gibi Anadolu'nun farklı yerlerinden Yunanistan'a göçüyorlar. Ama bu müziğin damarı İzmir civarında. Çok önemli temsilcilerin oradan geldiğini biliyoruz. Yani Panayotis Tundas, Evangelos Sofroniou gibi isimler mübadeleyle Yunanistan'a göçüyor ve bu kültürü, bu geleneği oraya taşımakla kalmayıp aynı zamanda dönemin plak şirketlerinin de başına geçiyor. Ve orada da var olan müzik insanları, yani müzikalite açısından o dönemin insanlarıyla bu müziği buluşturup bugün laiko dediğimiz günümüz Yunan müziğinin bir devamı olarak süre geliyor. Rebetiko klasik bir müzik türü, yani nasıl biz Türkiye'de Türk sanat müziği diyoruz, Türk halk müziği diyoruz. Belki revaçta olmayan müzikler ama bir o kadar herkesin dinlediği ve üniversitelerde okutulan müzikler. Rebetiko'da Yunanistan'da belli bölgelerde, belli müzisyenler tarafından yaşatılıyor. Bir ayağı da İstanbul tabii. Yaşadığımız topraklarda bu müziğin çok önemli tarih içinde hem bu müziği var etmiş hem bu müziği mübadeleyle Yunanistan'a taşıyan ikinci bir ayak olarak düşünülebilir. Yani çok geniş bir konu. Bu nereden anlatılacak çok şey var ama zannedersem cevaplamaya çalıştım. Teşekkürler. Sorularınızı kısa sorabilirsiniz. Herkese zaman kalır. Sağ olun. Merhabalar. Ben şeyi soracağım. Bu Rum göçmenler Yunanistan'a gittiği zaman oradaki Yunanistan'ın yerli halkının onlara bakışı nasıldı? Yani kültürel olarak, sınıfsal olarak bir şey oldu mu ya, farklılıklar yaşandı mı? Çok güzel bir soru.
PowerPoint'i görebilir miyiz tekrar? Sarp. Ben bir deneyeyim onu. Şu. Tamam. Evet, tamam. Hallettim. Demin gördüğünüz bu biraz simgesel bir resim. Yaşama koşulları hakkında. Bu Atina Belediye Tiyatrosu artık yok. 1950'lerde o dönemin akıllı bir belediye başkanı yıktı. Hatta onun şerefine o meydana da adını da verdiler. Evet. Ki maalesef yanıma öyle onun bir resmini getirmedim. Muazzam bir eserdi. Ünlü Çiller, Alman mimari tarafından yapılmıştı. Maalesef o yokluk döneminde bu 81 locasında göçmenler sığındı. Hatta deniliyor ki yani her locada bir aile, hatta locada soba bile yakıyorlar adamlar, ne yapsınlar. İşte o süreç sonrası tabii epey hasar gördü. Tekrar restore edildi ama en sonunda yıkıldı. Maalesef ağırlama iyi değildi. Ağırlama iyi değildi. Hatta tabii ki büyük bir kısmı aşağılayarak karşıladılar. Onlara Türk tohumu ve de Yunanca'dan bir yakıştırma olan, çünkü prosfix kelimesi Yunanca göçmen, arı ile benzediği için arılar dediler, arı gibi sokarlar filan. Bir de onların gelenekleri çok daha görgülü, çok daha Avrupa'yı oldukları için o da bir aşağılamak için bir nedendi. Bir de tabii ki başka bir boyut, çünkü yerleşmeleri için Yunan devleti onlara toprak bağışladı. Özellikle Makedonya'da o toprak bağışlamaları bağlamında sürecinde de karşılıklar çıktı. Bu açıdan genelde ağırlama pozitif bir şekilde oluşmadı. Hatta biz Rumlar 60'larda 70'lerde Atina'ya yerleştiğimiz süreçte hala Atinalılar tarafından aşağılandık. Bize de tekrar Türk tohumu falan denildi. Ama sanırım Sefer Bey iyi bilir. Nispeten buraya gelen Müslümanlar da aynı karşılamaya tabi oldular. Çağdırman denilen insanların filminde bu çok açık gösterilir. Onlara da Rum tohumu diyorlar. Evet. Sanırım şu anda başlığı aklımda değil ama bununla ilgili Sabahattin Ali'nin çok güzel bir hikayesi var. Maalesef unuttum şimdi başlarını ama çok güzel bir hikayesi var. Sizin sorunuz bu soruyla alakalı mıydı? Tamam. Sonra size geleceğim. Aslında ilk yönde soracaktım soruyu. Aynı soruyu sordum. Sonrasında da şimdi 1930'larda gelmiş aile, Türk babaanne. Bu sürede Türkiye'de çok daha milliyetçi bir yaklaşım varmış. Halk tarafından da siyasi açıdan da vatandaşı Türkçe konuş kampanyaları, çeşitli baskılar yaşamış aileler. Daha doğrusu anlatılıyor. Hiç kimse konuşmamıştı o saat.
yılında öldü babaanne. 4 yıl, 6 yıl önce. Pardon, nereye yerleştiler? Edirne'ye. Edirne. Evet. Nereden gelmişlerdi? Hiç kimse babaannenin bilimleri bilmediği için bilmiyoruz hiç. Yani Karacaova diyorlar. Ha. Ama tam olarak nereden bilmiyorum. Edis. Benim asıl sorum, ikinci soru olarak, siyasi açıdan da Türkiye'ye benzer miydi? Ancak bilginin yükselişinden bahsettiniz Yunanistan'da. Yine aynı şekilde insanların kendileriyle özgürce konuştuklarından bahsettiniz. Türkçe, Makedonca konuştuklarından bahsettiniz. Ben buradan tam tersi bir durum olduğunu çıkardım. Ancak yanlış bir çıkarım yaptım, emin olamadım. Çok daha hakim değilim Yunan tarihine. O yüzden merak ediyorum. Siyasi açıdan da 1930'larda, 1920'lerde Yunanistan'da. Siyasi boyutta bir baskı yoktu. Tam aksine 1900 şöyle bir tarih kesidi var. 1930. 1930 biliyorsunuz Türk-Yunan Anlaşması. Ve o anlaşma bağlamında tazminat söylemi falan güme gitti. Ve 1930'larda 30 sonrası daha doğrusu Anadolu göçmenler artık geri dönemeyecekleri ne kavradılar? Çünkü 30'lara kadar o umutla yaşadılar ve o umut bağlamında Venizelosçuydular. 1930 Anlaşması sonrası Venizelos'u terk ettiler ve büyük çoğunluğu kırsal kesimde yaşadıkları için Komünist Partisi'ne geçtiler. Ve ondan sonra tabii ki 40'larda filan iç savaş süreci filan da oluştu ama çoğu göçmenlerin büyük çoğunluğu 1922 felaketine baş oymasına rağmen Venizelos olarak kaldılar. Çünkü 30'lara kadar geri dönmeleri umudunu taşıyorlardı. 1930 Anlaşması'yla bunu kaybettiler. Öbür cepheye Komünist Partisi'ne geçtiler. Ama aşağılanma vardı ama doğrudan doğruya tabii ki Türkçe konuşma falan diye öyle bir resmi bir şey yoktu. İki soruyu alacağım. Siz soracak mısınız sorunuzu? Tamam. Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz Sefaristopoli. Ben Heybeliada'da komşum Rum arkadaşlarımla büyümüş bir İstanbulluyum. Dolayısıyla birazcık Rumca'ya kendim de çalışaraktan aşina oldum. Defalarca Yunanistan'a gittim geldim. Sizin verdiğiniz bilgiler dahilinde mübadeleyle Türkiye'den Yunanistan'a göç eden Rumların tek tip olmadığı kanaatindeyim. Yani Karadeniz'den göç edenler bir başka topluluk, bir başka müziği temsil ediyorlar ki bunlara ben Seyranlık'ta çok rastladım. Aynen bizim gibi horon yapıyorlar. İzmir'den göç edenler Rebetiko beyefendinin dediği gibi bambaşka bir müzikten zevk alıyorlar. Tarsus ve Antakya civarından olanlar da daha ziyade Arap etkisinde kalmış. Hatta Rumcayı, Yunancayı hiç bilmeyen kişiler ki bunlara ben profesyonel turist rehberiyim bu arada. İstanbul'daki hemen hemen bütün Rum kiliselerinde rastlayabiliyoruz. Şu anda onlar
bekçiliğini yapan kişiler genelde Arap kökenli. Yani Zagros. Evet, Zagros'ların çoğu onlardan bir şekil. Son verdiğimiz örnekte olduğu gibi Kapadokya'dan göç edenler veya Karamanlılar diyeceğimiz grupsa tavuk mu yumurtadan çıkmış, yumurta mı tavuktan gibi böyle çok iç içe girmiş bir durumda. Çünkü bizler gibi Türkçe konuşuyorlar ama dinleri Greek Ortodoks. Şimdi bunları yorumlamak açısından bazı kişiler bunlar Yunan kökenliydi, işte Yunanistan'a göç ettiler, Küçük Asya'dan vesaire diyebilir. Benim yorumum Türkçe'de konuştukları için bunların kökenlerinin Türk ırkından gelip dinlerinin zaman içinde Hristiyanlaştığı şeklinde. Çünkü bir insanın dilini değiştirmek çok zor. İstediğiniz kadar bir ülkeyi istila edin, zaten ona ana dili denilir. Ana dili değiştirilemez ama dini değiştirilebilir. Yani dininde bir değişiklik olabiliyor ama ana dilini değiştirmek veyahut da bir gruba, ırka ana dilini empoze etmek çok zor. Dolayısıyla bunlar Türkçe konuşuyorlardı ve Türk kökenliydiler ama bir şekilde Ortodoks, Greek Ortodoks olmuş kişilerdi. Zaman içinde örneklerini gördüm ki bunlar hakikaten boynunuza sarılıyorlar orada. Türklüklerini kaybederekten yerleşmiş oldukları Yunanistan'daki toplumun içine karışmış Türk ırkından gelen Karamanlılar ki zannederim Karamanlis'te Yunanistan'daki görevli Müslüman Başbakan da böyle birisiydi. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Onu anlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Son soru bu herhalde. Son bir tane soru. daha var. Ha, öyle mi? Tamam. Bir tane daha var. Komşuyuz. Çünkü ben çocukluk yıllarımı Kebirler'de yaşadım. Evet. Neyse. Sanırım bir önceki soru soran arkadaş söylemişti. Yani tek bir yanıt yok. Ama ben şahsen insanın dilini daha çok kolay değiştirebileceğine inanıyorum. Size bir örnek vereyim. Mesela 1946 sonrası Amerika'ya göçen Yunanlar. İkinci kuşak Ortodoks dillerine sadıklar. Kiliseye gidiyorlar ama üçüncü kuşak İngilizce konuşuyor. Dünyada çok örnekleri var. Yine çok kolay değiştirildiğini. Bir şey söylemek istiyorum. Tek kelime. Türk, Söyleyin size. Yunanistan'dan gelenler de, Yunanistan'a gidenler de aynı şeyi söylüyor. Tuttuk dini, verdik dili. Yani bu çok enteresan bir mesele. Etnik kökene girerseniz bu işin içine çıkamazsınız. İnsan ne hissediyorsa o. Çok teşekkür ederim. Son soruyu arkadan alıyorum. Sağlık Bey, yol senin son sorusu. Benimki esasında pek soru gibi değil, iltifat gibi olacak. Şimdi burada baktığımız zaman bir takım arşiv çalışmaları, teknik açıklamalar, işte bir takım silik fotoğraflar falan görüyoruz. Fakat sizin Küçük Asya neydi? Küçük Asya Araştırmaları Merkezi. Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı pratikte çok faydalı bir iş var. Arşivlerin yok olmamasını sağlıyor. Dolayısıyla hani ben tanık oldum 2 sene, Yunanlarla gezdim, ben rehberim. Genellikle bu insanların elindeki dokümanlar sizin derneğin yaptığı çalışmalar sayesinde ellerinde mevcut. Hani keşke bizim tarafta da, bizim köylerimizde de böyle çok kuvvetli arşivler olsa. Hani pratikteki sonucu ne oluyor? Bunlar unutulmamış, kayda düşürmüş. Hala 2000'lerin başı, 1990'ların sonu, o zamanlar Google haritalar falan filan diyor. O insanların elindeki krokilerle hala günümüzde biz o evi bulduk. Yani bu arşiv çalışmaları sayesinde.
geçmişleri unutmamalarını sağladı. İşte mahalle mahalle, sokak, çeşme, bildiğiniz kroki. Biz onu normal haritanın üzerine oturtmaya çalışıyoruz. Bir yere gidiyoruz, orası çıkmıyor. Bir eve gidiyoruz, çıkmıyor. Ama sonuçta ne oluyor? Bulduğunuz zaman dedim mutlu son. İşte bakıyorsun, burası dedemin eviydi, babamın eviydi. Hadi başlıyor bizim Yunanlar ağlamaya. Onu gören bizim Türkler sarılıyorlar, başlıyorlar ağlamaya falan. Gibi yani pratikte bu tür arşiv çalışmasının ne kadar faydalı olduğunu her toplumun, sizin de bizim de yapmamız gerektiğini gördüm. Daha ben konuşuyorum da. Ben de çok etkilendiğim için böyle bir gün hala yaşayıp insanların hayatına dokunduğunu, etki ettiğini gördüğüm için onu hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim. Konuşmaya çalıştığım için çok güzel anlatamadım ama vaktinizi almak istemiyorum. Teşekkür ederiz. Bir şey eklemek istiyor musunuz Tanrı Bey? Yok, teşekkür ederim ama demin söyledik. Türkiye'de bu biraz bunun için geç kalındı ama çok şükür Lozan Baderi Vakfı var. Elde var bir. 2000 başlarından itibaren bizim arşivimizde ortalama yılda 10-15 Yunanca öğrenmiş arşivimizi değerlendiren Türk akademisyen, Türk öğrenci var. Türk sanatçılar var, Türk gazeteciler var. Yunanistan'dan Türkçe öğrenip Türkiye'de, İstanbul'da lisansüstü, doktora çalışması yapan burada da var bir arkadaşımız, öğrenciler var. Keza Türkiye'den Yunanistan'da çalışan öğrenciler var. Sizin buraya teşrifiniz böyle bir aşamanın iyice raya oturttuğunu ispat ediyor. O açıdan ben çok ümitliyim. Çok teşekkür ederim. Ayrıca biz özel olarak depoya da çok teşekkür ediyoruz. Bize bir desteği verdiği için. İyi akşamlar.